Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Mevsimin ruhuna uygun bir crop kazak daha öreceğiz beraberce. Bana çok sonbahar tonlarını çağrıştırdı. Şöyle örmüş olduğum parçayı gördüğünüzde de ilerlediğim parçayı size de eminim aynı hissi uyandıracaktır. Bu projede Lanoso Alara'ları kullanıyorum. Sadece bu grupla çalışıyorum. Ama Lanoso Alara'ları da diğer 4 mevsim ip gruplarıyla, koton ip gruplarıyla çalışabilir. Aralarına gönül rahatlığıyla ekleyebilirsiniz. Bu ip grubunda kullandığım tığ numaram 3,25 milim. Siz elinize göre ayarlayabilirsiniz. Videoya kısa bir ara. Size katıl butonundan söz etmek istiyorum. 3 ayrı seçeneği mevcut. Şayet arzu ederseniz kendinize uygun olanı seçip bana destek olabilirsiniz. Şimdi belki siz de aynı renkleri istersiniz diye kodlarını vermek istiyorum size sırasıyla. Şöyle 284, 335, 228, 257. Bunun üstünde kuşağı yok ama kodu 271. Eğer aynı renkleri isterseniz diye bırakmış olayım. Şimdi nasıl yapıyoruz kısmına beraberce geçelim. 20 adet motif ile bu kazağı çalışacağız. 20 motifin 18'i birbiriyle aynı. 2 tanesi ön ve arkaya gelecek olan şu ortadaki motifi biraz daha şöyle şurasını eksik öreceğiz. Ki boyunda ve ensede biraz çok minik bir yaka açıklığı yapalım istiyorum. Şayet bu yaka oyuntusunu daha derin isteyen arkadaşlarım benim son 2 sırada yapmış olduğum işlemi son 3-4 sırada da yapabilir. Buradaki işleme dikkate almanız yeterli olacak eksiltmeniz için. Öyleyse bu 20 motifi nasıl yapacağımızı size göstereyim. Hanım dilendi motifi ile başlıyoruz 4 sıralı. Şimdi bu motifin yapımına burada girmeyeceğim. Çünkü kanalımda defalarca anlattım. Birçoğunuz da eminim biliyorsunuzdur. Yine de Damla sen nasıl örüyorsun merak ediyorum diyorsanız kanalımda hanım dilendi motif yapımı aratmanız yeterli. 4 sırasını bu şekilde ördükten sonra üstüne 5 sırayı trabzanlarla geçeceğim. Şimdi o trabzanlarla başladığım ve nasıl devam ettiğimi size göstereceğim. Şu ortadaki motifin yapımını, şu kısmını nasıl yaptığımı da göstereceğim. Daha sonra bu motifleri biriktirmeden mesela bunu ördüm, hemen yanına bunu ekledim. Yani ikisini birbirine birleştire gidiyorum. Çünkü bir ana renk, birleştirme rengi yok. Her bir motifi son sırasında bir diğerini birleştirerek devam ediyorum. Böyle zaten ön kısmını 6 motifi tamamladım. Arkadaki 6'yı da birlikte yapacağız. Bu arada nasıl birleştiğimi de göstereceğim. Yani burada da anlaşılıyor ki 6 ön, 6 arka 12 tane beden için 4 + 4 8 tane de kollar için motife ihtiyacımız olacak. Benim motiflerim birleşip tamamlandığında şöyle söyleyeyim 18,5 santim oluyor. Hepsini bu şekilde birleştirdiğimde ise 56 santim oluyor. Yani şöyle söyleyeyim size 36'da çok salaş bir kazak olarak durur. Ama biliyorsunuz oldukça da moda, özellikle gençler çok seviyor. 42 hatta 44 bedene kadar uygun bir kazak örüyoruz. Beden büyütmekte anlayacağınız üzere çok kolay. Bir sırayı daha fazla ördüğünüzde çok büyük bedenlere de rahatlıkla erişebilirsiniz. Öyleyse şimdi hemen şunu kenara alalım ve motifimizi alıp şimdi buraya kadar hanım dilendiği 4 sıra ördük. Üstüne trabzanlarla nasıl geçeceğiz görelim. İlmeğimi çıkarttıktan sonra hemen motifin köşesine çalışmaya başlıyorum. Bu köşenin içine 2 tane ikili
trabzan öreceğim. Ben böyle çakma trabzanla başlıyorum. Siz dilerseniz zincirle de yükselebilirsiniz. Bir taneyi ördüm. Bu ipi de gizleyeceğim. Hemen aldım üstüne. 2 tane ikili trabzanımı örmüş oldum köşeye. Şimdi burada artık trabzanların üstüne örmeye başlayacağım. Şuraya battım, hemen ipimi aldım. İkili trabzanımı ördüm. Sırasıyla bütün trabzanların tepesine bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Diğer köşeye kadar bu şekilde ilerleyeyim. Köşeye geldiğimde ise önce 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 zincir çekiyorum. İçine tekrardan köşenin 2 tane ikili trabzanımı örüp trabzanlarımın üstüne ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Bütün kenarlarda aynı işlemi yapacağım. Başladığım noktaya geldiğimde ise aynı renk iple yukarı çıkarken nasıl çıktığımı göstereceğim. Aynı renkle yukarı çıkarken köşeye geliyorum. 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve tığın üstüne ip alıyorum. Buradaki ilk ördüğüm trabzanın içinden bir ilmek çıkartıp üçünü bir örerek şöylelikle ortaya geliyorum. Daha sonra bir yalancı trabzanla başlayıp hemen yanına bir ikinci trabzanımı örüyorum. Daha sonra modeli devam ettirerek her trabzanın üstüne bir adet ikili trabzan örüyorum. Başladığım noktaya geldiğimde de artık bir farklı renge geçeceğim için ipimi keseceğim. Ve diğer renge geçmeyi göstereceğim. İki sırayı aynı renkle ördüm. Diğer renkle başlarken ise hemen yine ilmeğimi çıkarttıktan sonra tığın üstüme ipimi alıp köşeye geliyorum ve yalancı trabzanla başlayıp yan yana 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra her bir trabzanın üstüne bir ikili trabzan örerek devam ediyorum. Bu böyle 9 sıraya kadar devam edecek. Yeni renge başlamayı, aynı renkle yukarı çıkışı da gösterdiğime göre 9. sıramız artık. Şimdi bunu 9 sıra dedim ama şöyle hemen önüme alıp göstereyim şunda. Bakın. Şimdi 4 sıra şurası. 2 ördük üstüne 7 4 6 oldu. Biz tam olarak şuradayız şu anda. Üstüne de 2 tane daha örüp en sonuncuyu örerken de diğer motiflerle birleşeceğiz. Şimdi bunlar nasıl birleşiyorum, nasıl birleştirme uyguluyorum size onu göstereceğim. Bunun için de hemen mesela yaptığım motifi bu parçanın arkasını çevireceğim. Bunun karşısına denk gelen motif olmuş olacak bu. Mesela bunu buraya birleştirerek devam edeceğim. Şimdi bu arkaya çevirdiğimde omuzdaki motifin üstü olduğu için bunu sadece üst kenarla birleştireceğim. Yanı birleştirmeyeceğim çünkü burada bir kol evi oluşturmam gerekiyor. Burayı birleştirirken de tabii tam olarak hangi noktadan başlayacağız? Buraya geldiğimde onu da göstereceğim. Şimdi bu motifi ben 9. sıraya kadar getireyim. 9. sıranın son kenarında buradan bir birleştirmeyi beraberce yapalım. Sonra da bu ortadaki motifimizi öne ya da arkaya gelen boyun kısmına nasıl yaptığımı göstereyim. Ön parçasını biliyorsunuz birleştirmiştim. Onu ters çevirdim. Şimdi bunu örerken hem burada size nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Yani birleştirme tekniğini de çözmüş olacağız. Çünkü hani motif biriktirip birleştirmiyorum. Her motifi son sırasında parçayı öre ekliyorum. Mesela ilk bunu ördüm.
Bu bittikten sonra yanına bunu ördüm. İşte bu bittikten sonra yanına bunu ördüm gibi ilerliyorum. Burada mantığını çözeceksiniz şimdi. Bu benim ön tarafım olduğu için buradan 6 tane trabzanımı sayacağım. Bakın 2, 4, 6 onu ayıracağım. Buraya ilmek belirleyici de takıp daha hani yerini netleyebilirsiniz. Atıyorum şöyle karıştırmamak adına şuraya takacağım. Ve buradan itibaren burayı da buraya açıklığa bırakıp yaka oyuntusuna bırakıp eğer daha kapalı yaka oyuntusu istiyorsanız daha önden birleştirebilir. Omzu düşük bir kazak örmek istiyorsanız yakayı daha buradan birleştirerek daha da açık bırakabilirsiniz. Ben böyle orta karar bir yaka yapmak istiyorum. Onun için 6 taneyi ayırdım. Şimdi burada da tam olarak buradayım bakın. Her 4 kenarını 3 kenarını ördüm. 4. kenara geldim. Şimdi bu köşenin ilk ikisini örüp 2 zinciri çektim. Bu ilk iki bu kenara ait. Buradaki ilk iki bu kenara ait olduğu için 6 tane trabzanın örmeye başlıyorum. Bu 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'yı ördükten sonra artık 6.'ya da tutturup başlıyorum. 6'ya ayırmıştım ya. 2, 4, 6. 6'dan hemen döndürüp arkasından bakın tığımın üstünde tığım parçanın arkasında ilmeğin içine batıyor. İp burada. Arasından kaydırarak aldım. Tığın üstüne tekrar ipi aldım. Bir trabzan ördüm. Hemen yine karşısındaki denk gelen trabzanın içinden geçirdim. İlmeğimi çıkarttım. Trabzanımı ördüm. Yine arkadan batırdım tığımı. İlmeğimi çıkarttım. Tekrardan arkadan batırdım. Yine ilmeğimi çıkarttım. İşte bu şekilde aslında üst kısmımı birleştirmeye devam ediyorum. Bu kenarın sonuna kadar. Bakın. Hop arkadan battım. İlmeğimi çıkarttım. Geldim, ikili trabzanımı ördüm, arkadan battım, ilmeğimi çıkarttım. Yine arkadan batıyorum, ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın bu şekilde birleştirmeye devam ediyorum. Şurada yaka oyuntumu da bırakmıştım. Sonra ne yapacağım? Şu ortadaki motifi öreceğim ama bunu bir sonuna kadar birlikte ekleyelim. Kenarın sonuna kadar geldim. Birlikte burayı finalleyelim istedim. Köşenin ilk ikili trabzanını örüyorum. Karşısında yine denk gelen trabzanın içinden batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Sonuncu ikili trabzanımı örüyorum. Yine karşısındaki denk gelen trabzanın içinden kaydırıp geçiriyorum. Bir zincir çekmiştim burada. Hemen tığımı buradaki bakın köşedeki boşluğun içinden geçirip ipi arasından alıyorum. Bir zincir tekrar çekip burada ilk ördüğüm trabzanın tepesine batıyorum ve ipi kaydırarak çıkartıp bir de zincirimi çekip güzelce kilitliyorum. Buradaki motifimizi eklemiş olduk. Bakın bu bizim aynı zamanda kol evimizde olacak. Çünkü burayı birleştirmedim ama buraya motifi birleştirirken buradan geleceğim. Bunu arka tarafla birlikte tutturup hop böyle aşağı ineceğim. Onu birlikte yaparız zaten. Şimdi burada şu kısmı, şu motifin şurasını nasıl yapacağımızı birlikte görelim. Çünkü o motifte sıra, onu buraya tutturacağım. Daha sonrasını zaten yine birlikte tek tek yapa ilerleriz. Şimdi ilk bununla devam edelim. Motifimizi hazırlayalım. Ama burada motifimizin 8. sırasında bir işte atraksiyonumuz olacağı için 8. sırasında buluşalım. Motifi 8. sıraya kadar ördüm. 3 kenarında 8. sıranın tamamladım. Şimdi buraya geçerken artık bir eksiltme yapacağım. Şimdi benim bu sırada yaptığımı yakayı daha da oyuntulu yapmak isteyen bir önceki ya da iki öncekinde de yapabilir. Bunun tekrar altını çizeyim. Buraya geldim şimdi. 2 tane ikili trabzanı köşeye ördüm.
2 de zincir çektim. Hemen geliyorum bu boşluğun içine bir sık iğne örüyorum. Daha sonra sırasıyla her bir trabzanın tepesine bir sık iğne örüyorum. Diğer köşeye kadar sık iğnemi öreyim. Köşeye geldiğimde ise yine içine bir tane sık iğne örüyorum. Sonra 2 de zincirimi çekip ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp kilitliyorum. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyorum. Şimdi bir sıraya geçtiğimde ise artık yeni renge başladığımda şurada hemen diğerinin üstünde size göstermek istiyorum. Bakın. Şuraya o renkten hiç geçmeyeceğim. Doğrudan buraya geldiğimde, yani şimdi bunu buraya birleştireceğim için, bakın buraya birleştireceğim için yeni rengi eklerken doğrudan burayla birleşmeye başlayacağım. Daha sonra bu kenarı birleşip böyle geleceğim. Sonra burayı da öreceğim ve bitireceğim. Buraya gelip bitireceğim. Hem buradaki oyuntuyu vermiş olacağım hem de buraya hiç renk geçmemiş olacağım. Başlayalım. İlmeğimi çıkarttım. Geldim. Şimdi buradaki sık iğne ile ikilinin arasındaki boşluğun içine batıyorum ve ilk ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra artık birleşmeye başlayacağım. Şurada şu köşeden hemen bunun ilk ikisi değil de diğer ikisini, yani şu kenarın ikili trabzanının arkasından batıp arasından geçiriyorum. Daha sonra aynı boşluğun, yine bu ipi üstüne alıp öreceğim gizlemek adına. Aynı köşenin içine bir tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Yine arkasından batıp aynı göstermiş olduğum mantıkla birleştirmeye devam ediyorum. Tekrardan arkasına denk gelen boşluktan bat. Gel buraya, ikili trabzanı ör. İlmeği arkadan kaydırarak çıkar. Bu kenarın sonuna kadar iki kenarı birleştireceğim. Tamamlayayım, kenarın sonuna kadar geleyim. Denk gelene batmak çok önemli ki sıralamamız bozulup şeklimiz kötü görüntü çıkmasın. Burada sonuna kadar geldim. Şimdi bu köşedeki de geçişte birlikte yapalım istiyorum. Bir taneyi ördüm. Köşedeki hemen karşısındaki denk gelenin arasından ilmeğimi çıkardım. İkinciyi de aynı şekilde örüyorum. Hemen yanındakinden batıp yine ilmeğimi kaydırarak çıkartıyorum. Bu defa artık köşedeyim. Bitti. Şöyle bir zincir çektikten sonra şöyle arkasından köşeye gene dolandırıp aradan kaydırarak geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve bundan sonra başladığım noktaya kadar değil. İki kenarı örüp tamamlayacağım. Yani burayı ve burayı örmüyorum. Sona doğru geldi mi? Ay, yanlış yere batmışım. Sona doğru geldiğimde birlikte tamamlarız bu motifin birleştirme işini de. Sonuna kadar geldim. En son iki zincir çektiğim yerin içine batıp iki tane ikili trabzanımı ördükten sonra burayla da işlemimi tamamlamış oluyorum. Şimdi hemen şöyle döndürüp size göstereceğim hangi aşamada olduğumuzu. Pardon. Şöyle döndüreyim. Evet. Şimdi buraya motifi yerleştirirken
artık yakayı tamamen oluşturmuş olacağım. Bunu da motifini örüp birleştirmeyi birlikte yapalım. Daha sonra altları da birleştirirken kol evimizi oluşturacağız ve kolumuzu yerine yerleştiririz beraberce. Sıradaki motifimizi de yerine yerleştirmek için 2 tane kenarını ördüm. Bu kenar ve bu kenar buraya yerleşecek. Üst kenarı aynı buradaki gibi 6 tane trabzanı ayırıp 6.'nın tepesine kadar örerek geleceğim. Sonra burada bir yakadaki açıklığı bırakıp düz birleşmeden öreceğim. Döndüğümde de artık bu kenarla birleşiyor olacağım. Bir parçanın daha ön taraf ya da arka taraf fark etmez, üst kısmını tamamlamış olacağız. Bir zincirimi çekmiştim köşeyi ördükten sonra. Hemen arkasından batırıp ilmeğimi kaydırarak çıkartıyorum. Daha sonra bir zincirimi çekip hemen yine geliyorum köşenin içine. İlk trabzanımı örerken karşısındaki denk gelen ilk trabzandan kaydırarak arasından geçiriyorum. Göstermiş olduğum tekniği uygulayarak birleştirmeye devam ediyorum. Ta ki sondan 6. trabzana kadar, yani 2, 4, 6 buraya geldiğimde, ki bunun yerini belirlemem için hemen üstüne bir yer belirleyiciyi de taktım. Oraya geldiğimde bunun için de aynısı geçerli. 2, 4, 6'da burada bununkini ayıralım. Dalıp örmeyeyim. 2, 4, 6'yı ayırdım. Buraya geldikten sonra bunlar benim son birleşeceğim trabzanlarım. Sonrasında birleşmeden devam edeceğim üst kenardan. Öyleyse bu gösterdiğim yöntem ile birleştirerek dönüş için geleyim. Ben biraz evvel burada altta yer ayırırken yanlış söyledim. Burada tabii ki 6'yı saymayacağım. Çünkü burada ördüğüm trabzanlardan sayarak ilerlediğim için şimdi 2 tane köşeye öreceğimi de sayacağım. 2, 4, 6. Yani bu trabzanın tepesine kadar birleşeceğim. Yani ördüğüm trabzandaki üstten saymam gerekiyor sayıları ya. Buradakini saymayı ihmal ettim. Kusura bakmayın. Şimdi zaten siz onu örerken de fark edersiniz. Şimdi dediğim yere kadar tekrardan örerek geliyorum. Böylelikle altta 4, yukarıda 6 tane kaldığında şimdi bunun tepesine batıyorum. Son kez arkayla birleşiyorum. Daha sonra bunu birleşmeden örmeye devam edeceğim. Trabzanları örüyorum. Trabzanların üstüne. Daha sonra köşe boşluğuna gelip 2 tane ikili trabzanımı da örüp bir zincir çekiyorum. Şimdi artık dönüşte yandaki motifle birleşeceğiz. Şöyle döndüreyim. Bununla birleşip kazağımızın ön tarafını oluşturmuş olacağız. Bir zincir çekmiştim burada. Hemen gelip şimdi buradaki 2 zincir çekelim. Bir ikili trabzanımızı örerken buradaki ilk trabzanın arkasından tığımı batırıp aradan yine ipi geçiriyorum. Sırada diğer köşenin ikinci trabzanı. Hemen yine arkadan gelip ipi aradan kaydırarak geçiriyorum. Karşılıklı bu iki kenarı birleştirmeye devam edeceğim. Ta ki sıranın sonuna kadar. Sonuna kadar geldim. Beraber tamamlayalım istedim. Karşılıklı yine
birleştiriyorum. Sonra bir zincirimi çekip, biliyorsunuz burada şöyle bir dönüş de yapıp arkadan batıp da alıyorum. Hemen buraya da geliyorum. Arasından kaydırarak çıkartıp güzelce kilitledikten sonra ipimi kesiyorum. Üst kısmını tamamlamış olduk bluzumuzun. Şöyle göstereyim. Şimdi artık altı birleştirirken şöylece kol evini de oluşturmuş olacağız. O zaman ilk buranınkini birleştirelim. Sonra yanını, daha sonra yanını derken bedenin motifleri bitmiş olsun, kola geçelim. İki kenarını motifimin ördüm. Diğer iki kenarını örerken de hem üsttekine hem de arkadaki motifin kenarına birleşerek kol evini ve kazağımın yan tarafını kapatarak formunu oluşturmuş olacağım. İlk olarak köşeye geldim. Birleşmeden evvel 2 trabzanımı örüp bir de zincirimi çektim. Şimdi burada iki motifin kesiştiği yerin tam olarak ortasına batacağım ve oradan ilmeğimi çıkartacağım. Daha sonra bir zincir çekip köşeye geliyorum. Örerken trabzanlarımı üstteki trabzanların da arasından kaydırarak geçirip birleştirmeye devam ediyorum. Ta ki dediğim yere kadar, yani kol evini oluşturacağım yere kadar örüp geleyim. Sonuna kadar geldim. Şimdi burayı iki tane trabzanı, buradaki iki trabzanla da birleştirdim. Bir zinciri çektikten sonra şöyle köşeden de batıp bir kez çıkıyorum ve bir zincir çekiyorum. Ve artık sıra kol evini oluşturmakta. Bunun için de arkadaki şu iki motifin birleştiği ortak noktadan batacağım. Şu şekilde arkasından batıyorum. İkisinin battığı ortak yere hemen ilmeğimi çıkartıp bir zincir çektikten sonra burada köşeye geliyorum. Köşenin içine ilk trabzanımı ördükten sonra artık yandaki motifin ilk trabzanının içinden ilmeğimi geçiriyorum. Daha sonra tekrardan köşenin içindeyim ve karşısındaki trabzana batıyorum. Şimdi trabzanların üstüne örmeye devam ediyorum. Aynı gösterdiğim yöntemle de iki kenarı birleştireceğim. Bu iki kenarı birleştirdikten sonra kazağımın yan tarafı ve kol evimde oluşmuş olacak bir taraf için. Öyleyse sonuna kadar birleşip geleyim. Sonuna kadar geldim, bu şekilde birleştirerek hemen bir zincirimi çekmiştim. Burada arkasından da kaydırıp alıp bir zincir çekiyorum. İlk ördüğüm trabzanın da tepesine batıp sıkıştırdıktan sonra, kilitledikten sonra kesiyorum. Hemen şöyle döndüreyim. Göstereyim yan tarafımızı ve kol evimizi nasıl oluşturduğumu. Kol evim ve yan tarafım. Şimdi sırada iki tane motif kaldı. İlk olarak beden için, tabii ki sonra kollara geçeceğiz. Burayı ekleyeceğim. Sonrasında da bu tarafı da eklerken artık bu tarafında kol evi ve yanını bitirip bedeni oluşturmuş olacağız. Öyleyse sıradaki gelsin. İki kenarını ördüm, yine geldim. Şimdi bu iki kenarını da buraya yerleştireceğim. Burada iki trabzan örüp bir zincirimi çektim. Ne yapıyorum hemen? İki tane motifin birleştiği ortak noktayı bulup batıyorum. Ve arasından ilmeğimi geçireceğim. Burada tığ numarası biraz büyük olunca
kaydırmakta zor olabiliyor. Bir zincir çektim. Hemen geldim. Burada trabzanları örerken üstteki trabzanlarla da birleşmeye başladım. Bu kısım bildiğimiz gibi yine bu şekilde birleşerek, pardon yanlış yere batmışım, bakın dikkat etmek lazım. Trabzana batmışım daha buradaki ikinciyi örmeden. Hemen çıkarttım, ikinciyi ördüm. Sonra trabzanın üstüne geldim. Şimdi de bu sıranın sonuna kadar örüp burayı dördünün olduğu yeri nasıl geçtiğimi göstereceğim. Şimdi burada geldiğimde bu kenarı ördüm. Burada dördünün birleştiği yerdeyim. Şimdi sırada bu iki tane köşeninkini de örüp üstteki birleşmeye devam ettiğim motifin köşesindeki iki motifle birleştiriyorum. İki trabzanla birleştiriyorum. Hemen arasından geçirdim. Sonra bir zincir çekiyorum. Daha sonra bakın. Şimdi tam olarak buradayken daha sonra şu üçünün bu ve bunun kesiştiği şurada bir nokta var, orta. Oraya batacağım. Hemen oraya batıyorum. Aradan yine ilmeğimi geçirip çıkarttıktan sonra bir zincir çekiyorum. Daha sonra köşeye yine ilk trabzanımı örerken bu defa üst iki kenar birleştiği için yan iki kenarı birleştireceğim ve onun köşesindeki ilk trabzanın içinden tığımı batırıp ilmeğimi alıyorum. Sırasıyla yine aşağıya kadar karşılıklı bütün trabzanlarımı birleştireceğim. Geriye beden için sadece bir motif kalacak. Bunu tamamladığımda şöyle göstereyim. Bunu buraya kadar birleştireceğim ve buranın da motifini birleştirdiğimizde bedeni tamamlamış olacağız. Bu motife geldiğimde ise sadece bir kenarı örüp geldim. Çünkü üç kenarı da şöylecene bakın. Bu altta kalacak. Benim ördüğüm kenar altta kalacak. Buraya ve buraya birleşip tamamlayacağım kazağımı. Ayrıca bunu birleştirirken yine burayla yukarıda kol evimi de oluşturmuş olacağım. O vakit şimdi birlikte şu köşeden birleştirmeye başlayalım. Bir zincirimi çekmiştim. Şuradaki köşeden hemen arkasından batıp ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum ve ilk trabzanımı örerken karşıdaki ilk trabzanın da içinden batarak birleşmeye başlıyorum. Köşenin ikinci trabzanı sonuna kadar bu kenarın bu şekilde birleşeyim. Burada da sona geldim. Şimdi buradaki geçişi birlikte yapalım istedim. Köşedeyim. İlk olarak yan kenarla birleşmeye devam ediyorum. Köşenin diğer trabzanı. Şimdi buraya da bir zincir çekeceğim ve artık bu kenarı da alıp birleşmem gerekiyor ki kol evini oluşturayım. Hemen arkadan batıp ilmeğimi içinden geçiriyorum. Bir de zincirimi çekip şimdi artık bu iki kenar birleşecek. Bunun içinde bu köşeye tekrar gelip trabzanımı ördüm. Hemen üstteki motifin ilk trabzanının içinden kaydırarak geçiriyorum. Tekrardan köşenin ikinci trabzanı ve karşıda denk gelen trabzan.
karşılıklı birleştireyim. Aynı bu şekilde hepsinin birleştiği, 4 motifin birleştiği köşeye gelinceye kadar buradaki geçişi de yine birlikte yapalım. Buraya kadar geldim. Köşedeyim yine. Üstle birleşmeye devam ediyorum. Bir zincirimi çekip burada 3 motifin birleştiği noktaya batıyorum. İlmeğimi çıkartacağım. Bir zincir çekeceğim ve tekrar köşeye gelip yan motifle birleşmeye başlayacağım. Tekrar köşedeyim. İkinci ikili trabzanım. Aşağı kadar bu kenarı birleştireceğim. Daha sonra bedeni zaten oluşturmuş olacağız. 12 tane motifle bedenimizi, kol evini, yakayı örerek, oyuntusunu vererek tamamladık. Şimdi sıra kollarda. Ben kollardan birini tamamlayayım, diğerini de beraberce örelim. Bir tarafın kolun yerine yerleştirdim. 4 tane motifi gördüğünüz gibi. Şimdi diğer 4 tane motifimizi de birlikte burada kol evimize yerleştireceğiz. Öncelikle kol evimini önüme alıyorum. Ve ilk ekleyeceğim parçanın son sırasına gelince 4 bir kenarının 3 tanesini örüyorum. Dördüncüsünü açıkta bırakıyorum. Zira onu eklerken dördüncü kenarı da örmüş olacağım. Öyleyse hemen başlayalım eklemeye. Burada köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüp bir zincirimi çektim. Burada da 4 tane motifin şöyle kesiştiği bir nokta var. Oranın tam ortasını buluyorum ve tığımı oraya batırıyorum. Tam ortasına. Daha sonra ipi öne alıp batırmam lazım ki ipi çünkü böyle içinden kaydırarak geçireceğim. Bir zincirimi çekiyorum ve köşemin diğer 2 tane ikili trabzanını örüyorum. Örerken tabii karşı tarafla da birleşeceğiz. Ne yapıyorum? Hemen karşıda birleşeceğim kenarın ilk trabzanının arkasından batıp ilmeğimi çıkarttım. Köşeye ikinci ikili trabzanı örerken yine tam karşısına denk gelen noktaya battım, çıkarttım. Karşılıklı birleştirmeye devam ediyorum. Sonuna kadar bu kenarın bu şekilde birleştirerek geleyim. Burada sonuna kadar geldim. Şimdi en son trabzanın da içinden geçirdim. Bir zincirimi çektim ve hemen buradaki yandaki ikisinin birleştiği noktaya da batıyorum. Arasından kaydırıp geçirip bir zincirimi çekiyorum ve buraya geliyorum. İlk ördüğüm trabzanın tepesine kaydırarak çıkartıp ipimi kesiyorum. Kol evinin ilk motifini böylelikle yerleştirmiş oldum. Şimdi sıra arka tarafındakini birleştirmekte. Buraya birleştireceğim motifin de sadece bir kenarını örerek geleceğim. Şöyle göstereyim hemen size. Bir kenarını örüp geliyorum. Çünkü bu değil, pardon. Bu. Çünkü burada açık kalan alan şu alt kısım, geri kalan bunu ve bunu 3 kenarı birleştireceğim. Bir kenarını ördüğüm motifimi aldım. Burada bir zincir çektim. Hemen buradaki motifin köşesini bulup arkasından tığımı batırıyorum. İlmeğimi çıkartıp bir zincir çekip artık köşenin içine ilk trabzanımı örerken karşıdaki
kenarın ilk trabzanından da ilmeğimi çıkartıyorum. Arasından çıkartıyorum. Batıyorum. Arasından çıkartıyorum. Karşılıklı kenarı birleştiriyorum. Şimdi bu motifi de birlikte hepsinin tamamını yerine yerleştirelim. Akılda soru işareti kalmasın. Aşağı doğru 2 motif. Bu 2 motifi buraya nasıl ekliyorsam alttakini de aynı mantıkla yapacağım için onu göstermeme çok da gerek yok bunu anladıktan sonra. Öyleyse şimdi şu kenara kadar örüp geleyim. Kenarı böyle sonuna kadar geldim. Bu 2 tane trabzanı da karşılıklı birleştirdikten sonra bir zincir çekiyorum. Daha sonra bu üçünün kesiştiği yerin tam ortasını bulup batıyorum. Aradan ilmeğimi de geçirdikten sonra bir zincir çekiyorum. Tekrardan köşenin içine trabzanlarımı örerken üstteki trabzanlarla da birleşmeye devam ediyorum. İkinciyi örüyorum köşeye. Hemen içine batayım, çıkartayım ilmeğimi. Trabzanların üstüne de başladım. Şimdi bu kenarında sonuna kadar ilerleyip geleyim. Yani buraya kadar. Burada da sonuna kadar geldim. Bu kenarı da böylece birleştirdim. Bir zincirimi çektim. Yine kesiştikleri ortak noktadan ipimi kaydırıp geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve köşeye gelip artık son kenarımı eklemeye başlıyorum. Karşısından hemen denk gelen noktaya battım. Köşenin ikinci ikili trabzanı, hemen yine karşıda da köşedeki ikinci trabzanı bulup battım. Bu kenarı da aynı şekilde sonuna kadar birleştirmeye devam ediyorum. Sonuna geldim bu kenarında. Hemen bütün ikili trabzanları bitirince bir zincir çekiyorum. Yan tarafa batıp ilmeğimi çıkartıp bir zincir daha çekiyorum ve buradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum. Arasından geçirip kilitledikten sonra kolun iki motifini yerleştirmiş olduk. Şimdi sırada diğer iki motifimiz var. Onları da aynı aslında burada bunu yaptığım gibi yerleştireceğiz. Ne yapacağım? Üç kenarını ördüğüm motifin dördüncü kenarını buna tutturacağım. Daha sonra da arkaya da diğer motifi ve kolu tamamlamış olacağız. O zaman aynı gösterdiğim şekilde kol evine diğerini, bunu da buraya yerleştireyim. Bunu da yerine ekledikten sonra sırada artık son motifimiz var. Onu da hemen şöyle çeviriyorum. Tek kenarını örüp geldim. Aynı gösterdiğim gibi bunu da buradan şöylecene ekleyeceğim. Ve kolu da tamamlamış olacağız. İki kolunu da kol evine yerleştirdim. Şimdi bu şeklindeyken etrafını geçmeden evvel bir en genişliği size vermek istiyorum. Kaç santim olduğunu. Bu kazağımı önüme yatırdığımda oldukça geniş. Yani şöyle söyleyeyim. 56 santim. Yani 112 totalde yapıyor. 42 bedene kadar çok rahatlıkla uygun olacaktır. Bunu belirtebilirim. Şimdi etrafını, etek çevresini, kol ağzını ve tabii ki yakasını bir toparlama yapacağım. İlk yakadan toparlamaya başlayacağım. Yakada sadece bir sık iğne geçmek istiyorum. Onu da krem rengimle yapmak istiyorum. İlmeğimi çıkarttıktan sonra yakayı şöylece önüme aldım. Şöyle ikiye şöyle ayırıp şuradan geliyorum şimdi. Hemen herhangi bir noktasından şöylece başlıyorum. İlk sık iğnemi oraya batıp örüyorum. Daha sonra yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğnemi örüyorum. Devam ediyorum. Buraya kadar, şu birleştikleri yere kadar geleceğim. Şimdi oraya geldiğimde bakın şurada bir trabzan, şurada da bir trabzan, şu iki trabzanın
ikisinin ortası var. Yani aslında şuradan başlıyorum birleşmeye. Bu. Şimdi burada bir tane battım, çıktım. Daha sonra geliyorum yanındakine. Yine battım, çıktım. Daha sonra geliyorum bu taraftakine. Ona da battım, çıktım. Ve en son onun da yanındakine, yani 4 kere bu işlemi yapıp batıp çıkarak şu yakanın şurayı ovalleyerek toparlıyorum. Ve hemen yanındaki trabzanımın tepesine sık iğnemi örüyorum. Sık iğnelerimi örmeye başlıyorum tekrardan. Şimdi buraya geleceğim. Burayı da birlikte geçelim. Buraya geldiğimde de şurada bir değişik şu kısmı göreceğiz. Buraya zaten bana şekil gösteriyor. 2 tane buraya örüyorum köşenin içine. Şimdi bir tane bu geçişe örüyorum. Şu ikisinin kesiştiği noktanın içine. Bir tane de artık şimdi, daha doğrusu 2 tane de şuradaki trabzanımın içine örüyorum. Daha sonra artık burası bana gösteriyor ki her bu altımdaki sık iğnenin üstüne bir tane sık iğne. Diğer iki kısmın birleştiği yere kadar şimdilik şu sık iğnelerin üstünü geçeyim. Şurayı da beraber geçeriz. Buradaki dönüşe geldim. Burayı da birlikte yapalım istedim. Yine hemen buraya batıyorum. Bir sık iğnemi örüyorum. Buradaki trabzanın içine yine 2 tane sık iğnemi örüyorum. Daha sonra şu geçişe batıyorum. Buradaki köşenin içine de 2 tanemi örüyorum. Daha sonra trabzanların tepesine sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Şimdi buraya geldiğimizde gene dörtlü bir toparlama yapacağız. Diğer yaka kenarındayız. Şimdi burada toparlıyoruz gene. Bir buna batıyorum. Bir bu ortaya batıyorum. 2 bir buna batıyorum. 3 bir de buradaki trabzana batıp dörtlü toparlamamı yapıyorum. Daha sonra yine sırasıyla sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Döndürelim parçayı. Diğer yüzüne geçtik. Tepeye batıyorum. Buraya da geldim. Yine geçişte köşeye battım. Hemen bu geçişe de bir tane örüyorum. Sonra trabzanın içine geliyorum. Şöyle bakın, toparlayarak gayet güzel yakayı örüyorum. Yine şimdi burada artık sık iğnelerin üstüne öreceğim. Döndürdüğümde göreceksiniz. Başladığım noktaya kadar şuranın geçişini de birlikte yaparız. Şu sık iğneyi geçeyim. Şuraya da birlikte örelim. Sözünü ettiğim yere kadar geldim. Yine burada da 2 tane köşeye sık iğnemi ördüm. Trabzanın içine de yine 2 tane sık iğnemi örüyorum. Buradaki geçiş noktasına da örüyorum. Daha sonra köşeye geldim. Köşeye de 2 tane örüp buradaki trabzanın tepesine bir taneyi örüyorum ve ilk ördüğüm sık iğneye batıp ipimi kaydırma yöntemiyle geçirdikten sonra güzelce kitleyip kesiyorum. Yakadaki toparlamayı yapmış olduk böylece. Hemen göstereyim size de. Şöyle bakın, gayet güzel bir toparlama yaptık. Şimdi kazağın etek ucu ve kollarında ağzını birlikte örelim. İlk olarak etek ucundan başlıyorum. Herhangi istediğiniz bir renkle başlayabilirsiniz. Şimdi tava rengimle öreceğim.
ilk sıramı. Renkli renkli geçiş yapacağım. Elimde şöyle şu renklerim var. Onlarla devam ediyorum. Kol ağzı için kolum yeteri uzunlukta aslında ama hani bir etek ucuyla bütünlük sağlasın diye oradakileri yarım trabzanla geçmeyi planlıyorum. Etek ucunu normal ikili trabzanla. İlmeğimi çıkarttım. Şöyle hemen kol altına gelen köşeden başlayacağım. Şöyle herhangi bir trabzanın tepesine batıyorum ve bir ikili trabzanımı örüyorum. Sıradaki trabzanın tepesine de batıp örüyorum. Köşeye geldiğimde bir tane bu köşeye öreceğim. Bir tane bu köşeye öreceğim. Bakın. Bu köşeyi örmeden evvel bence ortaya da bir tane örersek daha şık duracak gibi gözüktü gözüme. Oradaki o boşluk hoşuma gitmedi. Lastik de örmeyeceğim için toparlama yapmaz. Orada boşluk rahatsız edebilir. İkisinin birleştiği köşeye de ördüm. Sonra tekrardan buraya geldim. Her trabzanın üstüne bir tane ikili trabzan. Buradaki geçişi şöyle yaptım. Şimdi birazdan gene beraber yapalım. Buraya kadar geleyim. Burayı da birlikte örelim. Geldim buraya. Hemen burada bir tane köşeye örüyorum. Daha sonra yine birleştikleri ortak noktaya batıyorum. Örüyorum. Bir tane buraya örüyorum. Sonrasında da trabzanlarımın tepesine birer tane ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde ilk sırayı tamamlayayım. Sonra bir üst sıraya geçmeyi de göstereyim. Siz de dilediğiniz kadar uzunlukta sırayı örebilirsiniz. Bir sırada geçebilirsiniz. Siz kazağın boyunu uzatmak istiyorsanız direkt 6 tane motifi daha fazla örerek de tamamlayabilirsiniz. Daha uzun bir kazak olur, tunik olabilir. Zevkinize göre siz ölçülerini ayarlayabilirsiniz. O zaman bu turu tamamlayayım. Üstüne diğer rengi de geçelim birlikte. İlk sırasını gösterdiğim şekilde örüp bitirdim. Artık 2, 3, 4 kaç sıra örmek isterseniz hiç fark etmez. Yapacağımız işlem aynı. Ya aynı renkle de devam edebilirsiniz ya da yeni renginizi ekleyip istediğiniz uzunluğa gelinceye kadar örebilirsiniz. Hemen yeni rengi de şöyle aşağı yukarı aynı noktadan batıp ekliyorum. İkili trabzanlarımı alttaki trabzanların üstüne örmeye başlıyorum. Hiçbir farkı yok. Başladığım noktaya kadar örüp geleyim. Kazağın etek ucunu ve kolun ağzını ördüm. Şimdi bu etek ucunu nasıl örüldüğünü sizlere anlatmaya çalıştım. Kolun etrafını nasıl geçtiğimi de şimdi diğer kolda göstereceğim. Etek ucunda ikili trabzanları kullanmıştım. Kol ağzında yarım trabzan yani çakma sık iğneleri kullandım. 3 renkle 3 sıra şeklinde öreceğim. İlmeğimi çıkarttım. Tığımın üstüne ipimi aldım. Şimdi şöyle herhangi bir trabzanın üstünden başlıyorum. İlk önce yarım trabzanımı yani bütün hepsini tek toplayarak yarım trabzanımı örüyorum. Daha sonra tığımın üstüne ipimi alıyorum. Trabzanın üstüne yarım trabzan. Çakma sık iğne de diyebiliriz. Buraya geldiğimde köşelerin içine 2 tane bu köşeye 2 tane de bu köşeye örüyorum. Daha sonra da trabzanların tepesine örmeye devam ediyorum yarım trabzanlarımı. Her bir trabzanın üstüne bir yarım trabzan. Şuradaki geçişi de birlikte yapalım. Tekrardan buraya geldim. Yine bu köşenin içine 2 tane
yarım trabzanımı örüyorum. Sonra bu köşenin içine, sonra yeniden trabzanların tepesini örmeye devam ediyorum. Başladığım noktaya kadar her trabzanın tepesine bir yarım trabzan örüp geliyorum. İkinci renge de nasıl geçeceğimizi göstereyim. Siz dilerseniz bir sıra, iki sıra, istediğiniz sırada kol uzunluğunuza göre ayarlayabilirsiniz. İlk sırayı tamamlarken burada ilk örmüş olduğum yarım trabzanımın tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle gelip hemen ipimi kilitledikten sonra yeni rengime geçiyorum. Yeni rengimle de ilmeğimi çıkartayım. Tığın üstüne yine ipimi alayım. Sonra herhangi bir noktadan batıyorum. İpi de yatırdım, üstüne öreceğim. Şöyle bakın. Şurada nasıl yaptığımı size bir daha göstereyim. Tığın üstüne ipimi alıyorum ya. Herhangi bir noktaya battım. Şimdi böyle çıktım. Üçünü bir topluyorum. Şöyle şunu öne alırsam gizleyebilirim. Sonra altta örmüş olduğum her bir yarım trabzanın tepesine bir tane de yarım trabzan bu sırada örüyorum. İşte bu sırayı da başladığım noktaya kadar aynen böyle örüp bitireceğim. İsterseniz üstüne birkaç sıra daha, isterseniz bu sırada bitirerek kol evini tamamlayabilirsiniz. Ben üstüne bir sıra daha örüp geleyim. Sonrasında ölçülerini, ne kadar ip gittiğini size anlatmaya çalışayım. Evet efendim, etek ucu, kollar derken tamamladım. Şimdi dediğim gibi bu kazağım 42 bedene kadar çok rahatlıkla uyum sağlayacaktır. Bir de size boy ölçüsü vereyim. Benimki hani bu motiflerle kaç santim oldu? Bir de altta etek ucunu da örünce 40 santim boyu oldu. Bunları değerlendirerek siz de kendinizin yapacağınız kazağınızın ölçüsünü belirleyebilirsiniz. Bu projede elinizde artan ipleri de çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zira zemin rengi olmadığı için ya elinizde bir ipin çok fazla olması gerekmiyor. Ya da atıyorum ben burada 5 tane renk kullandım. Siz 10 tane renkle de örebilirsiniz. Ya da elinizde daha az renk varsa o renkle. Çok rahatlıkla artık iplerinizi kullanabileceğiniz bir proje oldu. Artı 6 motifle kazağın boyunu uzatabilirsiniz. Her ipten biliyorsunuz açmıştım. Şöyle diyeyim minik minik böyle arttı. 5 ipten de ikincilerden bu arttı. Yani 2 adet açtım. İkincilerden bunlar arttı. Diğer renkten de 2 tane renkten de bu kadar arttı. Bunu da belirtmek isterim. Aşağı yukarı yani ne yapıyor işte 400 gram civarı ip gitmiş oluyor. Arttığı için artanları saymıyorum. 400 gram iple çok rahatlıkla bitirebilirsiniz işinizi. Onun için de artan ipleri kullanmanız akıllıca olacaktır. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendinizse her zamanki gibi sizlerden bir kalbinizi rica ediyorum. Yorum ve beğeni yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Abone değilseniz hala şuralarda bir yerde aşağıda hemen abone ola tıklayabilir. Zil bildirimi açarak da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.